Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç yaprak kalmayan ve sadece kökleri olan bir orkide nasıl yeniden canlandırılır bunu göstereceğim. Eğer orkideleriniz herhangi bir hastalıktan dolayı bu şekilde bütün yapraklarını ve gövde kısmını kaybettiyse bu tarz orkideleri kurtarabiliriz. Bunun için sadece dikkat etmeniz gereken birkaç önemli püf nokta var. Gördüğünüz üzere bu orkidenin çürüyen kökleriyle beraber genel olarak kökleri sağlıklı, yeşil. Bu tarz orkidelerde kesinlikle saksı değişimi yapmıyoruz. Çünkü orkidenin yaprakları olmadığı için saksı değişimi yaparsak çok geç keyiki yani yeni filiz verir. Bu yüzden saksıyı hiç değiştirmeden bakım yapacağım. İlk olarak orkidemin çubuklarını çıkarıyorum. Ve gördüğünüz üzere köklerini de kesiyorum. Burada çürüyen bir kök var. Hemen hafifçe yukarı çekerek bu kökü de kesiyorum. Sadece çürüyen ve kuruyan dalları kesiyoruz. Gördüğünüz üzere köklerin içi bu şekilde boş. Yani bunun artık saksı içerisinde kalmasına gerek yok. Hemen kesiyorum. Bu orkidemin kökleri genel olarak sağlıklı ve yeşil. Bu yüzden orkidemin saksı içerisindeki köklerini ellemeyeceğim. Şimdi en önemli püf noktamız bu orkidemizi dezenfekte etmek için limon kullanacağım. Limon bildiğiniz üzere çok yüksek oranda antioksidan içeren bir sebzedir. Özellikle orkide bakımında, yaprak temizliğinde ve çürüyen köklerde kullanırsanız çok faydasını görürsünüz. Birkaç limon 200 milimlik bir suyun içerisine damlattım ve bir pamuk ile bakın son kalan 2 yaprağını da hafifçe siliyorum ve dezenfekte ediyorum. Normalde bu tarz orkidelerde yani mantar olup bütün yapraklarını kaybeden orkidelerde hiç yaprak kalmayabilir. Bu 2 küçük yaprağı da ben bir şans vermek istediğim için koparmadım. Fakat hiç yaprağı da olmasa kökleri sağlıklı olan bir orkidenin yeniden keyiki ya da filiz vermesi kesinlikle mümkündür. Bu yüzden ümidinizi kaybetmeyin. Hemen yapraklarını temizledim. Bakın bu şekilde. Ve şimdi orkidemin köklerini dezenfekte edeceğim. Yine orkide köklerini dezenfekte etmek için limonlu su kullanacağım. Limonlu suyu şimdi bir bardağıma suyumu değiştirdim ve 100 milimlik suyun içerisine yaklaşık olarak 7-8 damla kadar limon suyu sıkıyorum. Ve bu sıktığım limon suyunu şimdi orkidemizin köklerine dökeceğim. İkinci bir saksı kullanırsanız çok daha kolay olur. Ve kenar kısımlarından bu şekilde bakın döküyorum. Orkide toprağının içerisine 100 milimlik limonlu suyun hepsini dökeceğim. Ve bu suyun içerisinde yaklaşık olarak 3 saat bekleteceğim. Hem köklerdeki eğer bir hastalık ya da böcek varsa bunlardan uzaklaştırmak için. Özellikle bu tarz orkidelerde mutlaka ikinci saksı kullanmalısınız. Çünkü ikinci saksı nem akışını daha da hızlandırır. Yani saksı içerisindeki köklerin daha fazla nemli olmasına ve daha hızlı yeni keyiki orkide vermesine yardımcı olur. Bakın altında bu kadarlık bir su birikti. Bunu şimdi 3 saat sonra değiştireceğim. Ve sizlerle orkidemin aylar içerisindeki değişimlerini de tekrardan paylaşacağım.
Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, aradan aylar geçtikten sonra orkidemin son halini görüyorsunuz. Bu tarz orkidelerde hiç yaprağı yoksa hemen orkideler bir ay içerisinde bu hale gelmezler. Kesinlikle orkide yavaş yavaş küçük filizler çıkarmaya başlar ve zaman içerisinde bu şekilde büyür. Bakın bu orkidemin gördüğünüz üzere şu anda artık birkaç tane yaprağı var ve bu da odunsu kısmı. Hemen sizlere K2'nin yeni çıkardığı kökleri de gösteriyorum. Saksı içerisinde de yeni kökler bu süreçte çıkmaya başladı. Özellikle orkidelerinizin vitamin desteğiyle yeni kökler ve yaprak çıkarmasını bu süreçte desteklemeniz gerekiyor ve mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Sizlere orkidelerinizi bu süreçte verebileceğiniz ikinci bir sıvı bitki besini tarifi de vereceğim. İlk olarak odunsu kısmını kesiyorum. Artık bu odunsu kısmının bu şekilde kalmasına gerek yok. Bu da ilk yaprağım. Hemen ikinci sıvı bitki besini için bugün muz kullanacağım. Özellikle orkide bakımında yeni kök ve yaprak çıkarmasını muz kabuğu çok hızlı bir şekilde hızlandırır. Bunun nedeni ise içerisindeki bol miktardaki potasyum. Sadece orkidelerinize değil, bahçede gül ektiğiniz zaman ya da meyve ağaçlarında mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çok hızlı sonuç verir. Bakın 200 milimlik bir su var ve içerisine bir muz kabuğunu bu şekilde koyuyorum ve bunu bir gece bekleteceğim. Bir gece sonrasında orkidemiz için kullanacağız. Bir gece suda beklettiğim muz kabuğu suyum artık hazır. Gördüğünüz üzere muzun rengi değişmeye başlıyor. Şimdi bunu orkidemizin yeni yaprak çıkarmasını desteklemek için kullanacağız. Bu tarz gübrelerde 5 yemek kaşığı kadar ben veriyorum. Daha fazla vermenize gerek yok. Bu orkideme 5 yemek kaşığı kadar sıvı bitki besini olarak muz kabuğu suyu veriyorum. Ve bunu özellikle 3 haftada bir tekrarlayabilirsiniz. Ya da isterseniz diğer sıvı bitki besinlerini de sırasıyla 3 haftada bir dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Özellikle bu tarz orkidelerin hızlı bir şekilde büyümesini kolaylaştıracaktır. Evet, sizlere bir orkidenin sıfırdan nasıl büyüdüğünü ve yeni çiçek dalı çıkardığını tüm aşamalarıyla gösterdim. Gördüğünüz üzere bu orkidemin bir yıl sonraki değişimi gayet güzel. Yani bu orkidemiz artık normal büyük bir orkide oldu ve gördüğünüz üzere bol bol yeni çiçek dalları da çıkarmaya başladı. Eğer orkidelerinizi benim anlattığım şekilde dikkat ederseniz yapraksız orkideler bu şekilde yeniden yeni bir büyük bir orkide haline gelebilir. Sadece sabırlı olmanız gerekiyor ve orkide bakımını doğru yapmanız gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere bakın kökleri de giderek büyüyor. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.